Üst Düzey'e hoş geldiniz. Bu hafta İngiliz Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi ve emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz'ü ağırlıyoruz. Brexit'ten bahsedeceğiz. Global anlamda etkileri nasıl olacak? Türkiye ilişkilerinde nasıl etkileyecek? Ve biraz da jeopolitik risklere değineceğiz. Hoş geldiniz Ünal Bey. Hoş bulduk. İyi günler. Brexit'le başlayalım. Sıcak bir konu. Yatırımlar anlamında, ticaret anlamında Türkiye'ye direkt veya dolaylı etkisi önümüzdeki dönemlerde nasıl olur? Neler söylersiniz? Tabii önce isterseniz ben bu Türkiye'deki İngiliz Ticaret Odası ile ilgili olarak bir iki şey söylemek istiyorum. Tabii ki, Çünkü buyurun. bu yıl kuruluşunun 130. yıl dönümünü kutluyoruz. Türkiye'deki İngiliz Ticaret Odası aslında dünya üzerinde kurulan ikinci, yabancı ülkelerde kurulan ikinci oda. Birincisi Fransa'da kurulmuş, 1887 yılında da Türkiye'de kurulmuş. Dolayısıyla biz bu oda üzerinden Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen Birleşik Krallıklı yatırımcıları, İngiliz yatırımcıları ve Türkiye'den de Birleşik Krallığa yatırım yapmak isteyen yatırımcıları bir araya getiren bir ağ oluşturuyoruz. Ve ortak projeler geliştirecek platformlar oluşturuyoruz. Bu 130. yılın içinde olmamız tabii özellikle Brexit açısından da gündem birdenbire bizi yakınlaştırdığı için çok önem kazandı. Geçen ay Londra'da Türkiye Birleşik Krallık İş Forumu düzenledik ve fevkalade büyük bir ilgi çekti. Ancak dediğiniz gibi Brexit şu sırada hepimizin üzerinde önemli durduğumuz bir konu. Brexit benim gördüğüm kadarıyla pek kolay ilerlemiyor. Çünkü şu sırada Londra'da hükümet düzeyinde, bakanlar arasında, kabine içinde bazı tartışmalar ortaya çıkmaya başladı. Brexit'in biliyorsunuz bu yıl Mart ayında Başbakan Theresa May tarafından Brüksel'e yapılan bildirim sonucu Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesi yürürlüğe kondu. Normal şartlarda 2 yıl sonunda 2019'un Mart ayında da bunun gerçekleşmesi bekleniyor. Evet. Fakat Birleşik Krallık'ın ticaretini çok ciddi bir şekilde etkileyeceği söyleniyor. Çünkü bir iki rakam vermek gerekirse Türkiye ile Birleşik Krallık bu açıdan birbirlerine çok benzeyen bir ticaret hacmi yapısına sahipler. Nasıl Türkiye'nin ticaretinin büyük bir kısmı Avrupa Birliği ile ise Birleşik Krallık'ın da ticaretinin büyük bir kısmı Avrupa Birliği ile. Birleşik Krallık'ın ihracatının %43'ü Avrupa Birliği'ne, ithalatının %54'ü Avrupa Birliği'nden. Dolayısıyla ticaretinin ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ile sürmesi tabii Brexit sonucunda Birleşik Krallık'ın ticaretini ciddi bir şekilde etkileyecek. Ancak Türkiye'ye yansımaları ne olacak diye bakarsak her şeyden önce Avrupa Birliği'nden çıkan bir Birleşik Krallık Türkiye için bir kayıp olacak. Şu açıdan çünkü Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üyelik perspektifinde bize Avrupa Birliği içinde Brüksel'de en büyük desteği Birleşik Krallık veriyordu. Biz Avrupa Birliği'nden çıkan bir Birleşik Krallık yüzünden belki de en önemli desteğimizi kaybetmiş olacağız. Ama bu demek değil ki Birleşik Krallık-Türkiye ilişkileri kopacak. Hayır, aksine belki daha da güçlenecek. İsterseniz şöyle düşünelim. Avrupa Birliği'ni bir rafın üzerine yan yana dizilmiş olan kitaplar topluluğu olarak görsek, bu kitapların bir tarafa devrilmemesi için kitap destekleri konur biliyorsunuz raflarda. İşte Birleşik Krallık ile Türkiye batıda ve doğuda Avrupa Birliği'nin iki başını tutan iki ülke. Birbirleriyle ticari ilişkileri fevkalade güçlü. 130 yıl önce 1887'de Birleşik Krallık'ın daha doğrusu İngiltere'nin Osmanlı ile ilk bu ticari ortaklığını kurduğu zamandaki rakamlara baktığımızda o zaman İngiltere'nin Osmanlı'ya ihracatı 5 milyon sterlinmiş. Osmanlı'nın ise İngiltere'ye 4 milyon sterlinlik bir ihracatı varmış. Bu rakamlar önemli. Çünkü o sırada İngiltere'nin birinci ticaret ortağı Fransa'ydı. Nitekim yurt dışındaki ilk ticaret odasını Fransa'da kurdular. İkinci olarak Osmanlı İmparatorluğu'nda kurmaları da ne kadar önemli gördüklerini gösteriyor. Doğru. Peki yatırımlar açısından mesela bir ticaret hacmi şu anda ne boyutlarda? Aşağı yukarı bir rakam verebilir miyiz? Tabii. Yatırımlar açısından bir ilerleme var mı? Ortaklıklar açısından, ikili ticarette neler söylersiniz? Hem bu zaman için konuşuyoruz.
konuşalım hem de önümüzdeki dönemde beklentiler. Bugünkü rakamlara 2016 sonu itibariyle ortaya çıkan rakamlara bakacak olur isek Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacmi aşağı yukarı 11 milyar dolar civarında, milyar sterlin civarında. Bunun 6,5 milyar sterlini Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatını oluşturuyor. 4,5 milyar da Birleşik Krallık'ın Türkiye'ye ihracatını oluşturuyor. Bu önemli çünkü Avrupa Birliği ile yoğun bir ticari ilişki içinde olan Türkiye'nin ticaret fazlası verdiği ender ülkelerden biridir Birleşik Krallık. Yani 130 yıl evvelki rakamları verdiğimizde o zaman ticaret dengeleri İngiltere'nin lehineymiş Osmanlı ile olan ilişkilerde. Ama bugün Türkiye'nin lehine 2 milyar sterlinlik bir Türkiye'nin fazlası var. Yatırımlar fevkalade önemli. Biz Türkiye'deki İngiliz Ticaret Odası'nın 470 üyesi var. Bu üyeler daha ziyade Türkiye'ye yatırım yapmış olan İngiliz sermayeli şirketler ve Türkiye ile İngilizlerin ortaklıkları sonucunda kurulmuş olan şirketlerden oluşan bir üye profilimiz ve portföyümüz var. Yatırımlar Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye devam ediyor. Avrupa Birliği ülkeleri içinde birinci sırayı İngiltere alıyor diyemem ama ön sıralarda gelen yatırımcı ülkelerden biri. Son zamanlarda da belki izleyiciler takip etmişlerdir. Savunma sanayi alanında önemli bir anlaşma imzalandı. Türkiye'nin uçak üretiminde Rolls-Royce'un motor katkısı olacak. Bütün bunlar sürekli bir şekilde Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki ticareti ve yatırım trafiğini olumlu yönde etkiliyor. Peki önümüzdeki dönemde siz tabii öncülük ediyorsunuz, size soruyorlardır işte buradaki yatırım ortamını, her şeyi. Var mı yeni yatırımlar? Hangi sektörlerde yeni sektörler önümüzdeki dönemde tabii Birleşik Krallık özellikle Türkiye'yi yatırım açısından fevkalade önemli bir ortak olarak görüyor. Brexit sonrasında da bir şekilde Birleşik Krallık'ın hazırlandığını söylemek mümkün. Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği dışında ikinci önemli ticaret ortağı Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ticaretinin %16'sı Amerika Birleşik Devletleri iledir. Ancak herhangi bir şekilde eğer Brexit gerçekleşir ve Avrupa Birliği'nden çıkar ise o zaman yeni ticaret ortakları veya eski ticaret ortaklıklarını, Avrupa Birliği dışındaki ticaret ortaklıklarını güçlendirmek isteyecektir. Bu bağlamda da öncelikle Türkiye'ye bakacak. Hangi sektörler diyecek olursak sanayi alanında elbette yatırımlar var. Yenilenebilir enerji Birleşik Krallık yatırımcıları açısından Türkiye'de ilgi çeken bir alan. Türkiye bu alanda da çok yeni teşvik programları geliştirdi biliyorsunuz. Rüzgar enerjisi olsun, hatta Birleşik Krallık'ın güneş enerjisi olsun. Ama Birleşik Krallık'ın aslında önemli uzmanlık alanlarından biri suyu ve deniz dalgalarının yarattığı enerjiyi kullanma ve bu şekilde üretim çiftlikleri oluşturma özelliği var. Bu da Türkiye'de pekala yararlanabilecek alanlardan biri. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Türkiye'de Design konferansı düzenlendi. Tasarım fevkalade önemli. Çünkü Türkiye'de inşaat sektörü çok önde ve dünyanın en önde gelen ülkelerinden biriyiz. Birlikte başka ülkelerde, üçüncü ülkelerde İngiliz tasarımından yararlanarak bir şekilde inşaat sektörümüzü üçüncü ülkelere ve başka coğrafyalara açma olanağımız var. Enerjiden söz ettik. Küçük ve orta boy işletmeler tabii önemli rol oynuyorlar. Çünkü Türkiye'nin ekonomisinin önemli lokomotifi olarak görülüyor KOBİ'ler. Türkiye'den Birleşik Krallık'a yapılan yatırımlarda da son zamanlarda KOBİ yatırımları dikkati çekiyor. Artış var. Var. Benim de orada büyükelçi olduğum dönemde yeni açılan bazı işletmeleri hatırlıyorum. İşte Kahve Dünyası olsun, Simit Sarayı olsun. Bütün bunlar aslında Londralıların çok büyük bir zevkle gittikleri ve pek boş bırakmadıkları mekanlar haline geldi. Evet, çok güzel. Şimdi Brexit'i bir kenara bırakalım. Biraz Avrupa Birliği'ne gelelim. Sonra tekrar vaktimiz oldukça geri döneriz. Avrupa Birliği'ne gümrük anlaşması güncellemesi askıda şimdilik, değil mi? Bu süreç işte chapter'lar açılıyor, başlıklar açılıyor veya donduruluyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci? Yani önümüzdeki dönemde nasıl şekillenir? Bu gümrük birliği
askıda olması da nasıl bizi etkiliyor? Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri bu yıl çok ciddi bir şekilde durağanlığa girdi. Hatta bu durağanlık yavaş yavaş olumsuz bir şekilde de dönüşmeye başladı. Bazı Avrupa Birliği üyeleriyle ikili ilişkilerimiz çeşitli nedenlerle etkilendi, olumsuz etkilendi, bozuldu. Bunlar biraz da seçim dönemleriyle ilgili gelişmeler idi. Evet. Bunun sonucunda Avrupa Birliği ile müzakereler donduruldu denmiyor. Yani resmi olarak iki taraf da bu ilişkilerin dondurulduğu şeklinde bir ifadeyi kullanmıyorlar. Kullanmıyor, evet. Fakat yeni bir fasıl açılmıyor. Yeni fasıl açılmaması da aslında pratikte ilişkilerin bir şekilde bir donma sürecine doğru itildiğini gösteriyor. Buna alternatif olarak yaz aylarından itibaren Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan gümrük birliği anlaşmasının reformu için bazı çalışmalar yapılması öngörülmüş idi. Ancak özellikle Almanya'dan ve seçim öncesi Almanya'da Başbakan Merkel'in ifadelerinden kaynaklanan bir gelişme gümrük birliği ile ilgili çalışmaları da bir şekilde askıya aldırdı. Onun için şu sırada Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde bir durağan süreçten geçiyoruz. Bunların açılmasını elbette arzu ediyoruz. Brexit'in tabii önemi var şu açıdan. Avrupa Birliği için şu sırada Türkiye ile olan ilişkilerden ziyade Avrupa Birliği'nin kendi geleceği ve kendi dönüşümü daha öne çıkmış durumda. Dolayısıyla Türkiye'ye bakmaktan ziyade Avrupa Birliği kendi iç mutfağına bir düzen vermek, Brexit sonrası Birleşik Krallık'la Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin nasıl geleceğini, nasıl gelişeceğini tanımlamak ve ondan sonra belki Türkiye ile olan ilişkilere tekrar yüzünü çevirmek düşüncesinde. Bu da bizim Çünkü ve Avrupa Birliği'nin... ticaret için, ticari ilişkiler için de önemli değil mi? Gümrük Elbette Türkiye'nin ticari ilişkileri birinci sırada Avrupa Birliği ile. Türkiye hala ticaret hacminin aşağı yukarı %43-45 kadarını Avrupa Birliği ile yapıyor. İşte o yüzden zaten Birleşik Krallık'la çok büyük benzerlikler gösterdiğimizi vurguladım. Söylediniz. Evet, şimdi iç meselelere döndü Avrupa Birliği dediniz. Tabii ki dünya değişik bir konjonktüre doğru gidiyor diyebilir miyiz? Daha çok ülkeler kendi iç meselelerinle uğraşıyorlar. Daha çok popülizm artıyor. Bu gidişatı nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl değişecek global güçler? Küreselleşmenin bir şekilde kaçınılmaz bir sonucu olduğunu düşünüyorum bütün bu gelişmelerin. Çünkü küreselleşmeyle birlikte hem sermayenin serbest dolaşımı hem de iş gücünün serbest dolaşımına imkan tanındı. Ve sermaye ve iş gücünün serbest dolaşımının aslında gelişmekte olan ülkelerin ekonomisine olumlu bir katkı yapacağı, dolayısıyla küreselleşmenin onların da lehine işleyeceği düşünüldü. Ancak bu umulduğu şekilde ilerlemedi. Aksine maalesef gelişmekte olan ülkelerdeki yönetişim sorunları ve belki demokratik olmayan bazı uygulamalar, adil bir gelir dağılımının olmaması bütün bu ülkelerde ters tepki yarattı. Evet. Bunun sonucunda da bir de tabii son yıllarda özellikle yükselen uluslararası terörizm çok ciddi bir şekilde göçü etkiledi. Bakınız 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana dünya belki de tarihinde görülmemiş miktarda yerlerinden edilmiş insan sayısı bakımından en yüksek seviyeye ulaştı. Bu fevkalade önemli. Aslında belki de Brexit'in sebeplerinden bir tanesinin de bu olduğunu söylemek mümkün. Çünkü sürekli olarak daha refah içinde yaşayan, daha barış içinde yaşayan toplumlara doğru kendilerini atmaya çalışan göçmenler Avrupa'da ciddi bir mülteci dalgası ve baskısı yarattılar. Bu da Birleşik Krallık'ta bilhassa uluslararası terörizmin ve bu adaletsizliğin sonucu artan mülteci baskısından dolayı biraz daha içine kapanmaya ve daha himayeci bir görüntü vermeye yol açtı. Brexit bir yerde bunun tezahürüdür. Sizin söylediğiniz gibi aslında tüm dünyada daha himayeci, daha korumacı bir takım önlemler alınmaya başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde dahi benzer önlemler var. Evet. Donald Trump'ın da iktidara gelmesinden sonra önce transatlantik yatırım ve işbirliği ortaklığını bozması.
Bugün şu sıralarda Asya'yı ziyaret ediyor. Ancak Asya'da da Trans-Pasifik Yatırım Ortaklığı Anlaşması'nı askıya alması, bütün bunların hepsi Amerika Birleşik Devletleri'nin daha kapalı bir ve serbest dolaşımı, serbest ticareti daha sınırlayıcı bir politika izlemeye doğru yöneldiğini gösteriyor. Çok ilginçtir. En son Davos'ta bu senenin başında serbest ticareti savunan ülke lideri Xi Jinping oldu. Evet. Çin'in sosyalist bir ülke olarak ve devlet güdümlü bir ekonomiye sahip bir ülke olarak serbest ticareti, küresel serbest ticareti savunması da tüm dünyada fevkalade ilgiyle karşılandı. Demek ki trendler değişiyor. Aslında küreselleşmenin ve serbest ticaretin esas sahibi olarak görülen Amerika Birleşik Devletleri bugün himayeci bir ekonomik ve küresel ticarete doğru bakarken Çin daha fazla entegre olmak ve dünya ticaretinde daha fazla söz sahibi olmak istiyor. Şimdi sizin emekli büyükelçi kimliğinizle sormak istiyorum. Tabii siz Bağdat'ta da görev yaptınız. Orta Doğu'yu da tanıyan 2004-2006. Bir kişisiniz. Özellikle bu Katar krizinle başlayan, şimdi de Suudi Arabistan'da bir karışıklık. Orta Doğu nereye gidiyor? Orta Doğu'nun çok değişik paradigmaları var. Orta Doğu'nun en önemli paradigmalarından ve son yıllarda öne çıkan paradigmalardan biri Şii-Sünni kutuplaşması. Özellikle 2003 yılından itibaren Irak'ta baş gösteren kargaşa, ardından Tunus'la başlayıp ondan sonra Kuzey Afrika'dan Mısır'a doğru ilerleyen ve bugün Suriye'yi çok ciddi bir şekilde pençesine almış olan Arap uyanışı ve Arap halklarının, İslam dünyasındaki halkların rejimlere karşı başkaldırı çabası ve bütün bunların hepsinden istifade eden uluslararası terörizmin bu bölgeye yerleşmesi bugün dünyanın en önemli sorunlarından biri. Tabii. Orta Doğu'nun bu paradigmaların pençesinde kıvrandığını görüyoruz. Yakın zamanda? Bu çok kolay aşılabilecek bir mesele değil. Ancak önemli bir olumlu gelişme şu: Irak ordusu Musul'u IŞİD'in elinden kurtardı. Aynı şekilde Suriye'de de Rakka'nın kurtarılmasından sonra şimdi Deir ez-Zor üzerinde IŞİD'e karşı operasyon devam ediyor. Eğer IŞİD belasından ve bu uluslararası terör odağından bölge kurtarılırsa, o zaman bölgede belki biraz daha sağlıklı bir ilerleme imkanı bulunacak. Ama bu bilhassa İran ile Arap ülkeleri ve Şii-Sünni kutuplaşma paradigmasında herhangi bir değişiklik göstermiyor. Suudi Arabistan'da gözlemlenen, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki gerginliğe sebep olan meselelerden bir tanesi de bu aslında. Şimdi kısıtlı zamanımız kaldı. Tabii bunlar çok uzun konular. Siz de özetliyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederiz ama ben Kıbrıs müzakerelerine de değinmek istiyorum. En son nerede kaldık biz Kıbrıs'ta ve Brexit'in de burada etkisini konuşabilir miyiz? Kısaca. Cenevre'de en son Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her türlü olumlu adımına rağmen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin engellemeleri sonucu müzakereler maalesef tıkandı ve Onlar kesildi. da tıkalı şu an. Evet. Bu kesilme aslında ben hala ümitsiz değilim. Çünkü Şubat ayında Güney Kıbrıs Rum yönetiminde seçimler olacak. Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de erken seçim yapılacağı, parlamento seçimleri yapılacağı açıklandı. Dolayısıyla bu iki seçimden sonra bir şekilde tarafların yeniden müzakere masasına dönme olasılığını mümkün görüyorum. Anladım. Ancak Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu Cenevre müzakereleri sonucunda şu açıklamada bulundu: mevcut parametrelerle ve Birleşmiş Milletler'in sağladığı mevcut konjonktür üzerinden artık Kıbrıs'ta bir çözüme ulaşılmasının mümkün olmadığını söyledi. Bu tabii biraz Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her türlü olumlu adıma rağmen Rumlardan ve Yunanistan'dan gelen engellemeler sonucu varmış olduğu bıkkınlığı ifade ediyor. Biraz sabırlı davranmak lazım. 40 yıldır devam eden bir Kıbrıs meselemiz var. Elbette çözülür. bir 40 yıl daha sürmesini istemeyiz. Evet. Ancak ümitsizliğe de kapılmamak lazım. Ünal Bey, tekrar bekleriz. Çok teşekkür ederiz programımıza Ben teşekkür katıldığınız ederim. için. Teşekkür ederiz. Evet, İngiliz Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Ünal Çeviköz bizlerle beraberdi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.